Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Mucize niteliğinde yufkalar açacağız, börek yapacağız. Bunlardan çıtır çıtır börekler olacak. Tül gibi incecik yufkalar yazacaksınız. Üstelik hiç yufka açmayı bilmiyorsanız dahi bu tarifi kolayca yapacaksınız. Dediğim gibi mucize bir tarif. 4 tane yufkayı aynı anda yağlı kağıt arasında kolayca açacağım. Bir tavada sadece 1 dakika içinde de pişireceğim. Hamuru hazırlamak gerçekten çok kolay. Az ölçülerle hazırlayacağım fakat birçok yufka çıkartacağım, göreceksiniz. 4 çay bardağı kadar unum var. Unu mutlaka eleyerek ilave edin. Bu şekilde daha pürüzsüz bir hamur elde edeceksiniz. Tuz ve su ile birlikte yoğuracağım. Su miktarı undan una değişiklik gösterecektir. Burada daha çok kıvama dikkat etmek lazım. Yumuşaktan serte bir tık kadar sert, yani yumuşaktan serte doğru bir hamura ihtiyacımız var. Çok yumuşak olmasın çünkü bekleteceğiz. Bekletirken de bir kademe daha yumuşayacaktır. Ben size şöyle hamuru toparladıktan sonra ne kadar sertlikte yoğurduğumu göstermeye çalışayım. Un olarak gayet iyi marka bir un kullanın. Baklavalık, böreklik un olsun. Gluten oranı daha fazla olduğu için sizin işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Hamuru toparladıktan sonra 2-3 dakika boyunca böyle bir tezgah üzerinde iyice yoğurun. Ne kadar iyi yoğurursanız o kadar işiniz kolaylaşacaktır. Buzdolabı poşetine aldım. Yarım saat kadar dinlendireceğim. Yarım saatin sonunda bezeleri ayıracağım. Küçük böyle fındık fındık bezeler hazırlayacağız. Küçük tavada pişireceğimiz için, yani ocaküstü tavada pişireceğimiz için 32 santimlik tava kullandım ben. Kullanabildiğim en büyük tavayı kullandım. Böyle bu kadar kolay bir şekilde parçalara bölüyorum. Mutfak terazisi olanlar için hemen söyleyeyim, 20 gramlık bezeler hazırladım. Bütün bezelerin birbirleriyle aynı olması lazım. Çünkü bunları üst üste koyarak hazırlayacağız. Tam da bu kadar olması lazım. Bakın avucumun içinde de gösteriyorum. Bezelerimi yuvarladım. Nemli bir bezin içinde yaklaşık bir 5 dakika kadar 10 dakika kadar dinlendireceğim. Daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Daha kolay açılmasını sağlar. Hamuru her ellediğinizde hamur bir tık kadar kendini sıkacaktır. Tam da böyle rahatlaması için hamurun 10 dakika 10 dakika gibi bir zaman sürelerinde dinlendiriyoruz. Bakın 10 dakika dinlenen hamurum gayet kolay açılıyor. Çok az unla açın. Çok fazla un kullanmanız hamurunuzu sertleştirir. O yüzden böyle azar azar unla açıyorum ve birbirinin üzerine gelecek şekilde yine bezin altında dinlendireceğim. Yaklaşık bir 10 dakikada bu şekilde dinlenecek. Gördüğünüz üzere çok fazla büyütmüyorum. Böyle bir önden bir de arkadan merdaneyi vurduğum zaman hemen böyle bir çay tabağından dahi küçük bir ebada gelmesi yeterli gelecektir. Bezimin altına bütün bezelerimi hazırlayacağım ve artık yağlamaya başlayacağım. 32 santimlik tava kullandım dedim. Dilediğiniz santimde kullanabilirsiniz. 2 tane yağlı kağıda ihtiyacım var. Tavanın ebadınca içindeki yuvarlak bölümünü kaplayacak şekilde yağlı kağıtları kesmem lazım. Bunun için benim çok pratik bir yöntemim var. Gördüğünüz gibi küllah gibi yapıp oradan tam merkezden ölçü alıp o şekilde kesiyorum ve tavamın ölçüsüne kesiliyor. Her iki kağıdı da aynı şekilde kesiyorum. Bakın üst üste geldiği zaman biri büyük biri küçük değil, ikisi de aynı ebatta. Ya da dilerseniz ortasına oturtturup bir kalemle çizip o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bezelerimi alıyorum. Bir tane bezeyi aldım. Üzerine sıvı yağ ile yağladım ve böyle bir süzgeç yardımıyla her tarafına gelecek şekilde ince bir tabaka olacak şekilde un serpiyorum. 4 tane bezeyi aynı şekilde üst üste koyuyoruz. Hepsinin arasına böyle birazcık sıvı yağ sürüp daha sonra da üzerine unluyoruz. Sıvı yağ çok üzerinden akacak kadar sürmeyin ama her tarafını mutlaka kapladığını gözünüzle görün. Dördüncü bezenin de üzerine yağ ve un serptikten sonra yağlı kağıdı üzerine yapıştırıyorum ve merdane yardımıyla hafif hafif bastırıyorum ki merdaneyi şu anda üzerinde yürütürsem birbirinin üzerinden kayacaktır. O yüzden bu şekilde ara ara bastırın, önlü arkalı ve açmaya başlayın. Açabildiğiniz kadar açın, kağıt ebadınca açın. Verdiğim gram ölçüleri tam da 32 santime çok ince bir şekilde yufka olmasını sağlıyor. Bakın bu şekilde açtıktan sonra kolayca açıyorum. Merdanem yapışmıyor. Hamurlar birbirine yapıştı mı diye korkmayın. Hiç merak etmeyin. Ocağın üzerine alır almaz hepsi birbirinden ayrılacaktır. Ve artık bakın hazır. Yufkam hazır. Şimdi ocağa alacağım. Ocaktaki tavam çok kızgın değil. Orta ateşte birazcık daha kıstım ortadan.
Önünü arkasını toplamda 1 dakikada pişirdim. 15'er saniyede bir çevirip iki tarafını da böyle toplamda 30 saniyeden 1 dakikada pişirebilirsiniz bir yufkayı. Fakat daha fazla tutmayın. Çünkü kuruyacaktır. Hamurunuz kurursa hem birbirinden ayırması zorlaşacaktır hem de yırtılmaya sebep verecektir. Şimdi gördüğünüz gibi pişirdim. Böyle hafif böyle yağını saldı ve böyle buhar çıkartıyor. Bir tarafı böyle yağları belli oluyor. Bir tane daha pişirmeyi göstereceğim arda arda. Bakın yağını salıyor ve oralardan böyle baloncuk baloncuk yufkaların araları açılacak. Sık sık çevirmeyi daha uygun buldum ben. Yani 30 saniye bir tarafını pişirmektense 15'er saniye pişirip çevirmek, toplamda 1 dakika pişirmek daha iyi oldu. Çok daha güzel kabardı. Çok daha kolay ayrıldılar. Şimdi şöyle ocaktan aldığım yağlı kağıtla birlikte aldığım yufkaları kolayca birbirinden ayırıyorum. Bakın şahane yufkalar çıkacak. Tül gibi yufkalar çıkacak. Elinizle açtığınızda bu şekilde açmak mümkün değil. Yağla açtığınız zaman ise böyle porsiyonluk olmuyor. Bunları buzluğa atabilirsiniz. Buzdolabına atabilirsiniz. İçlerini doldurup ya da doldurmayıp bu şekilde yufkalar halinde atabilirsiniz. Ben bunlardan size şahane börekler hazırladım. Onu da hemen videonun sonuna ekliyorum. Kısaca sizi sıkmadan göstermeye çalışacağım. Bir tane daha tavada pişmiş yufkamı şöyle nasıl ayırdığımı göstermeye çalışayım. Ve daha sonra bütün yufkaları şöyle teker teker göstermeye çalışacağım. Ve yufkaları mutlaka tavadan aldıktan hemen sonra birbirinden ayırıyoruz. Çünkü soğuduktan sonra birbirinden ayrılması epey zorlaşacaktır. Adeta bir tül havasında yufkalarım artık hazır. Bakın görüyorsunuz. Bunları birbirinden ayırdıktan sonra birbirine asla yapışmıyor. Sadece bezin içinde muhafaza edin diğerlerini pişirene kadar ki kurumasınlar. Tamamen soğuduktan sonra ise eğer kullanmayacaksınız, o anda kullanmayacaksanız buzdolabı poşetlerine, bu kilitli poşetlere koyabilirsiniz. Her biri birbirinden çok güzel ayrıldı. İncecik tül gibi, zar gibi oldular ve dışarıda satılan yufkalardan bir tık daha lezzetli oldular sanki. Şimdi ben size bunlarla birlikte bir börek hazırlayacağım. Ve bir merak edilen soru da buzdolabına ne kadar saklayabileceğimiz. Buzlukta aylarca muhafaza edebilirsiniz. 3 ay 4 ay muhafaza edebilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Normal buzdolabında ise normal yufkadan daha fazla dayanır. Çünkü yağlı bir hamur olduğu için yağ hamuru kurur. Normal bir buzdolabına yaklaşık bir hafta kadar tazeliğini koruyacaktır kilitli poşetlerde. Bakın bir tane böyle böreklik yufkamı alıyorum ve ortadan ikiye böleceğim. Çok büyük büyük porsiyonlar yapmayacağım. İsterseniz bir rulet yardımıyla, isterseniz de elinizle de koparabilirsiniz. İstediğiniz iç harcını ilave edip muska şeklinde ya da kalem böreği şeklinde sararak hazırlayabilirsiniz. Ben birazını muska şeklinde, birazını da kalem böreği şeklinde hazırladım. Börek harcı olarak patatesli kıymalı şu benim meşhur börek iç harcımdan hazırladım. Merak edenler için buraya linkini bırakayım. Dileyenler açıklamalar kısmına da ekleyeyim. Oradan da bakabilirsiniz. Türlü türlü börek harçları kullanabilirsiniz. Peynirli ya da ıspanaklı da yapabilirsiniz. Biraz ben nemlendirmek için banyolayacağım böreklerim. Onu da göstereceğim. Bir kaba su doldurup içine batırıp batırıp çıkartacağım. Bunun nedeni su buharı oluşturması. Yani katların arasında su buharı oluşturursa böyle çatır çatır değil, çıtır çıtır börekler elde edersiniz. Birkaç tanesini de banyolamadım. Bakayım dedim, hani banyolamazsam, suya batırmazsam nasıl olacak? Sert mi olacak diye. Onlar da sert olmadılar. Onların da yiyimi yumuşaktı. Fakat banyoladığım börekler çok daha fazla kabardılar. Aklınızda bulunsun. Bu arada börekleri bu şekilde hazırlayıp dondurucuda yine saklayabilirsiniz. Üzerine yumurta sarısı süreceğim ve 190 derece alt üst ayarda güzelce nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Misler gibi kokan böreklerim hazır. Çıtır çıtır çıtır. Hemen çıtırtısını da çekeceğim size. Zalım Tuğba diyeceksiniz biliyorum ama bunu mutlaka duymanız lazım.
Özellikle hazır yufkaya hemen ulaşamayanlar için, yurt dışında yaşayanlar için, bence memleket hasreti çekenler için harika bir yufka tarifiydi. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.